Merhaba arkadaşlar. Bugün Akbank hissesinin analizini yapacağız. Ben her zamanki gibi burada özet bilgilerini vereceğim, ayrıntılarına gireceğim. Ancak bu hisseyi alın ya da almayın diye bir öneri vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben incelemelerini yapacağım. Burada artık alıp almama kararını tamamen siz vereceksiniz. İsterseniz lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. Varlık faiz verimine baktığımızda bir artış görüyoruz. Geçen sene bankanın her 1000 TL'lik varlığı 138.6 TL faiz geliri elde edilirken bu sene 199.7 TL faiz geliri elde edilmiş. Yani baktığımızda varlık faiz verimi artmış. Faiz geliri dengesine baktığımızda negatif olarak gözüküyor. Banka faiz gelirleri faiz giderlerinden daha da fazla. Bununla birlikte geçen seneye göre yılbaşından beri %134.8 daha fazla net faiz geliri elde edilmiş. Ücret ve komisyon gelirlerine baktığımızda net ücret ve komisyon gelirleri geçen seneye göre yıllık bazda %135.8 artmış. Aktif büyümesine baktığımızda bir artış gözüküyor. Banka toplam aktifleri geçen seneye göre %40.1 oranında artmış. Krediler büyümesine baktığımızda geçen seneye göre %48.3 artmış. Mevduatlara baktığımızda bu da geçen seneye göre %38.9 artmış. Bu üç yükselişte olumlu olarak gözüküyor zaten. Net kar büyümesine baktığımızda net kar geçen seneye göre %35 azalmış. Öz kaynakların büyümesine de %21.5 oranında artmış arkadaşlar. Vergi öncesi aktif karlılığına baktığımızda bir azalış var. Banka her 1000 TL'lik varlığına karşılık 26.5 TL vergi öncesi kar elde ediyor. Geçen yıl bu 69.7 TL'ydi. Neredeyse 1/3'e düşmüş. Öz kaynak karlılığına baktığımızda banka her 1000 TL'lik öz kaynağına karşılık 219.8 TL net kar elde ediyor. Geçen yıl bu 439.5'miş. Bu da yarı yarıya azalmış arkadaşlar. Net faaliyet karına baktığımızda bankanın çeyreklik net faaliyet karı 10 milyar 984 milyon TL, yani 11 milyar TL diyebiliriz. Geçen seneye göre burada bir %42.7 yine azalış var. Net faaliyet karı pozitif, ancak geçen yıla baktığımızda diğer karlılıklarda olduğu gibi burada bir azalış mevcut. Sermaye yeterli Basel standartının üstünde bankanın sermaye yeterli rasyosu 20.7, bu da geçen yıl 22.2 idi. Öz kaynak ağırlığına baktığımızda burada bir azalış mevcut. Geçen sene aktiflerin finansmanda kullanılan öz kaynak payı %11.1 iken bu yıl %9.6 seviyesine düşmüş. Mevduat ağırlığına baktığımızda bir azalış var. Mevduatlar toplam yükümlülüklerin %72.5 kadarını oluşturuyor. Bu oran geçen sene %74.3'tü. Yükümlülük ağırlığına baktığımızda bir artış var. Geçen sene aktiflerin finansmanında kullanılan yükümlülük payı %88.9 iken bu yıl %90.4 seviyesine gelmiş. Buradaki artış olumsuz. Finansman varlık ağırlığında bir azalış var. Geçen sene net finansal varlıkların aktifler içindeki payı %37.5 iken bu sene %34.2 seviyesine düşmüş. Krediler ağırlığına baktığımızda burada bir artış var. Krediler toplam aktiflerin %53.7'sini oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %50.7 idi. Buradaki artış da yine olumlu arkadaşlar. Bankacılık faaliyetlerinden nakit akışına baktığımızda pozitif. Bankacılık faaliyetlerinden 49 milyar TL bir nakit akışı elde edilmiş. Bankacılık faaliyeti sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %65 oranında azalmış. Yani burada bir nakit akışı yine yüksek gözüküyor ama geçen yıl oranına baktığımızda çok ciddi bir azalış var. Serbest nakit akışına baktığımızda negatif. Bankacılık faaliyetleri ve yatırım harcamaları sonucunda elde edilen serbest nakit akışı 54 milyar TL eksi de olarak gözüküyor. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda o da negatif. Sonuç olarak yılbaşından bu yana %6.3 nakit azalımı gerçekleşti. Dönem sonu nakit miktarı 64 milyar TL olarak gözüküyor arkadaşlar. Geçen yıl Akbank'a 1000 TL yatırsaydık ne durumda olurdu ve diğer yatırım kalemleriyle fark nasıl olurdu, buna bakacağız şimdi. Geçen yıl 1000 TL yatırsaydık şu anda 1664 TL'miz olacaktı. Enflasyona baktığımızda bir yıllık işte şu anda %50'nin altında biliyorsunuz. Kar elde etmiş gibi gözükecektik enflasyona göre de. BIST 100'e yatırsaydık 1108 TL olacaktı. Yani BIST 108'den çok daha fazla bir getiri getirmiş. Dolara yatırsaydık 1203 TL'miz olacaktı. Yani dolardan da çok daha fazla bir getirisi var. Mevduatta faize koysaydık 1694 TL olacaktı. Mevduattan aşağı kalmış ama neredeyse aynı seviyede diyebilirim. Bitcoin'e yatırsaydık 1862 TL'miz olacaktı. Bitcoin'in altında kalmış. Altına yatırsaydık da 1707 TL'miz olacaktı. Altının da altında kalmış ancak yine yakın seviyelerde diyebiliriz. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Akbank'ın şirket rasyo değeri 5.01 olarak gözüküyor. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda da burada yine Akbank'ın şirket rasyo değeri 1.04. Yani şirketin varlıklarını satsa şu andaki hisse değerlerinin neredeyse tamamına eşit durumda. Hani bunun marka değeridir vesaire beklentilerdir.
çok daha fazla olması gerekebilirdi diye düşünüyorum. Burada baktığımızda bir seviyesi gayet güzel bir seviye olarak görüyorum. Hisse başına kâra baktığımızda da Akbank şirket rasyo değeri 9.26 TL arkadaşlar. Hissemizin fiyatı 46.38 TL, hisse başına kâr 9.3 TL, piyasa değeri 241.2 milyar TL, ödenmiş sermayesi 5.2 milyar TL, firma değerine baktığımızda yine 241.2 milyar TL olarak gözüküyor. Temettülerine baktığımızda 15 Nisan 2024'te en son temettüyü vermiş. Temettülük verimde %4.47. Temettüleri takip edenler bilir ki işte %1'in üzerinde oranlar iyi sayılır. Çünkü işte 0,1-0,2 oranında temettü veren pek çok firma varken Akbank burada %4.47 oranında temettü vermiş. Temettü verimi olarak gayet güzel bir firma. Toplamda atılan kar payına baktığımızda 9.97 milyar TL bir temettü dağıtılmış. Hissemizin analizi bu şekilde arkadaşlar. En başta da söylediğim gibi burada artık almama kararı tamamen size kalmış. Ben hissemizi yorumladım, analizlerini yaptım. Ben bu analizleri yaparken BIST 100'deki hisseleri harf sıralamasına göre başladım. Ancak sizin merak ettiğiniz, öncelikli olarak şuna bakar mısınız diye düşündüğünüz bir hisse olursa yoruma atarsanız öncelikli olarak sıralamayı bozup öncelikli olarak sizin söylediğiniz hisselere de bakarım. Eğer merak ettiğiniz bir hisse varsa yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu bildirimleri de açarsanız daha sonraki videolarım yine karşınıza düşecek. Daha sık birlikte olacağız. İyi günler.